Merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız battaniyenin bitmiş çalışmasını göstermek istedim. Sonunda bir 2 3 4 sıra sık iğne gittim. Daha sonra sık iğneyle bitirmiştim ama hoşuma gitmedi. Onu söktüm. Beşinci sırayı şöyle yengeç bacağı olarak devam ettim. Şöyle battaniyemizi şöyle gösterebildiğim kadar arkadaşlar göstereyim. Bunun ön izlemede tam boy resmini koyacağım. Battaniyemize pembeden bir çile, griden ve beyazdan iki çile, toplamda 5 tane yumak kullandım. 100'er gramdı yumaklarımız. Battaniyemizi 6 numara şişle örmüştük. Kenar sık iğnesini 5 numaralı tığla yaptım. Şu şekilde. Santim olarak da vereyim, 85-86 santim oldu. Yani 85'e 85 santim kare bir parça oluyor zaten. Bütün eni de boyu da aynı şekilde oluyor. Dilerseniz bunu istediğiniz ebata kadar uzatabiliyorsunuz. Yani tek kişilik battaniye yapmak için mesela 4 dilim değil de yaklaşık bir 10 dilime kadar çıkabilirsiniz. Boyunu istediğiniz kadar ve enini de istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Battaniyemiz bu şekilde yumuşacık. Yani bunu bir tek battaniye olarak düşünmeyin arkadaşlar. Şallar ve daha küçük küçük karelerden şal gibi, etol gibi parçalarda örebilirsiniz. Yani bu modeli istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle bir battaniye örneği çalışacağız. Ben minik bir bebek battaniyesi olarak başlayacağım. İplerim kadife ip, orta kalınlıktaki kadife iplerden. Hatta şöyle göstereyim. 100 gramı 120 metre olan kadife iplerde kullanacağım. Green'in renk numarası 80320. Beyazınki de 80301. Bu battaniyeyi arkadaşlar ön izlemede de görmüşsünüzdür. Farklı ebatlarda yapabilirsiniz. Başlarken tek sayı olacak şekilde. Mesela şimdi biz 45 ilmekten başlayacağız ama bunu 55, 65, 75, 81 böyle veya daha küçük küçük kareler yapacaksanız 31 ilmekten tek ilmek olacak olması kaydıyla başlayabilirsiniz. Farklı renklerde yapabilirsiniz. Yani sadece iki renk değil, mesela dört renk, beş renk, istediğiniz kadar da renk kullanabilirsiniz. Şiş numaram da 6. 6 numaralı şişle öreceğim. Önce gri ipimizle başlıyoruz. Dediğim gibi yani renk seçimi tamamen size kalmış. Bunda sadece kadife iplere başlarken şişimizi çift kat olarak kullanacağız. Çünkü altında bir kadifelerde başlamada bir gerdirme oluyor. Şöyle ipimi iki kat yaptım. Şimdi de şöyle çift olarak tutuyorum. Çift şişe ilmek atacağım. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12. Böyle 45 tane ilmeğimizi atalım.
45 ilmeğimi attım. Daha sonra bu başlama yerine şöyle bir düğümümü atıyorum. Şimdi buradaki şişimizin bir tanesini çıkartıyoruz. Battaniyemizi haroşa olarak yapacağız. Buradaki 22 sağ tarafta 22 ilmek haroşa, sol tarafta 22 ilmek haroşa, ortada bir ilmeğimiz düz ilmek olarak gidecek. Burası arka tarafı, yani ön tarafında bir ilmeğimiz düz olarak devam edecek. Bu düz ilmeğin sağındaki ve solundaki ilmekleri keserek buradaki 45 ilmeğimizi tek ilmeğe kadar indireceğiz. Şimdi 22 tane haroşayı ben düzden yaptığım için 22 tane ilmeğimi örüyorum. Dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dediğim gibi eğer bu sayınız daha fazlaysa, mesela 61 ilmek yaptınız, 30 arada da bir ilmek olarak ayıracaksınız. Tek ilmek olmasının sebebi, şu arada bir ilmeği kesme ilmeği olarak kullanacağız. Diğer taraflarınız eşit olacak. Şimdi 22 tane haroşayı ördüm. İpimi çeviriyorum. Sadece bir ilmek ters ördüm. Tekrar ipimi çeviriyorum. Kalan 22 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Dediğim gibi sadece arada bir ilmeğimiz düz. Şimdi bu sırada kesmeye başlayacağız. 21 tane haroşa öreceğiz. Diğer tarafta da 21 kalacak. Bu aradaki 3 ilmekte kesme işlemi yapacağız. Şimdi 21 tane haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eğer sayılarda karıştırırsanız arkadaşlar, şu ortadaki tek ilmeği bir işaretleyici koyabilirsiniz. Yani bu ortadaki bir ilmeğimiz hep düz olacağı için tam ortadaki ilmeği bir işaretleyici koyarak tam ortaya geldiğinizde saymadan yapabilirsiniz. Şimdi bakın, şu bir arkada ters ördüğümüz ilmek. Bu yönde düz çıktı. Şimdi kesme işlemimiz şöyle olacak. Bu düz ilmeğin hem sağındaki hem solundaki birer tane ilmeği azaltacağız. Fakat bunun üçünü birden, isterseniz böyle üçünü birden de alabilirsiniz. Fakat ben şurada bir düz hat çıksın istiyorum. Onun için kesmelerimizi şöyle yapacağız. Şuradaki tam ortadaki düz ilmeğimiz. Buradaki iki ilmeği şöyle sağa doğru aldım. Örmüyorum.
Direkt şişten çıkardım. Düz ilmeğin solundaki bir tane haroşa ilmeğini örüyorum ve bu ikisinin içinden geçiriyorum. Ve kalan 21 ilmeğimi örüyorum. Bakın sadece şu aradaki ilmeğimiz düz. Her ön yüzde yapacağız bu kesme işlemini. Bu düz ilmeğin sağındaki ve solundaki ilmekleri ve alırken de kesmede bakın şu düz ilmeğimiz bunu ve sağındaki ilmeği şöyle ikisini birden sağa doğru alıyoruz. Örmüyoruz. Daha sonra sol taraftaki bir ilmeği örüp bu ikisinin içinden geçiriyoruz. Bu işlemi her ön yüzde yapıyoruz. Arka tarafta yine haroşa olarak geliyoruz. 21 tane haroşa örüyoruz. Aradaki bir ilmeği ters. Daha sonra kalan 21 ilmeği tekrar haroşa olarak örüyoruz. Şimdi arka tarafını yapalım. Arka tarafta kesme yok. 21 tane haroşamızı örüyoruz. Bir ters ve 21 tane haroşa. İsterseniz bu sırayı beraber yapalım. Diğer sıralarda hep aynı şekilde olacak. Yani arka tarafında hiç kesmemiz yok. Sadece aradaki o bir ilmeği ters öreceğiz. Bakın şu ters ilmeğimize geldik. Dediğim gibi eğer bunu karıştırırsanız buraya işaretleyicini koyarsanız yani hangi ilmeğin bakın şu ilmek düz kadife ip olduğu için çok belli değil. Ama işareti koyarsanız hiç şaşırmazsınız. Şimdi bir tane tersimi ördüm. Tekrar ipimi çeviriyorum. Ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak yani haroşa çıkacak. Ben hep düz yaptığım zaman haroşa çıkıyor. Haroşayı hangi yönden yapıyorsanız aynı şekilde devam ediyorsunuz. Şimdi her sıra hem sağda hem solda birer ilmek azaltarak devam edecek örgümüz ta ki tek ilmek kalana kadar. Şimdi 21 ilmeğimiz vardı. Bu sırada 20 ilmek haroşa öreceğiz. Her sıra birer tane azaltarak devam edecek. Yani bir dahaki sıra 19, 18, 17 olarak örgümüz devam ediyor. 16, 17, 18, 19, 20. Bakın yine şu düz ilmeğimiz. Düz ilmeğin sağındaki ilmeği örmüyoruz. Şöyle ikisini birlikte sağa doğru aldım. Daha sonra sol taraftaki ilmeği örüyorum.
Ve buradaki iki ilmeğin ikisinin birden, yani tekinin değil, şöyle ikisinin birden içinden ördüğüm ilmeği geçiriyorum. Ve kalan 20 ilmeğimi iğne haraşo olarak öreceğim. Sadece şu ilmeğim düz. Diğer sağındaki ve solundaki ilmeklerimin hepsi haroşa. Bu tam ortadan kese kese ilmeklerimizi bitireceğiz. Şimdi arka tarafı yine 20 ilmek haroşa, 1 ilmek ters, 20 ilmek haroşa olarak örelim. Ön yüze tekrar geldik. Bakın şu tam kestiğimiz yer şöyle bir sivri şekilde duruyor. Şuradaki bir ilmeğimiz düz. Bu sırada da dediğim gibi her sıra birer ilmek azalacağı için 19 tane haroşa örüyoruz. ...19 tane ilmeğimi ördüm. Bakın şuradaki tam ortadaki düz ilmeğimiz. Şimdi bu düz ilmeğimiz hep bizim orta noktamız olacak. Buradaki iki ilmeği, yani şu sağındaki ilmekle düz ilmeğimizi şöyle sağa doğru örmeden şişime geçirdim. Ve diğer taraftaki bir ilmeği örüyorum. Örmediğim buradaki iki ilmeğin ikisinin birden içinden geçirdim. Ve diğer tarafta da yine 19 tane ilmeğimiz kaldı. Bu kesme işlemini sadece ön yüzlerde yapıyoruz. Arka tarafta sadece ortadaki ilmeği ters ilmek olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizin hepsi haroşa olarak örülecek. Şimdi bu her sıra 19 ördük. Bir dahaki sıra 18, 17, 16, 15 böyle birer tane azalarak buradaki ilmeğimiz hepsini bitireceğiz. Şimdi böyle devam edelim. Arka taraflarda dediğim gibi sadece şu aradaki bir ilmeği ters olarak örün. Diğerlerini haroşa olarak. Şimdi böyle kese kese tam ortadan keserek buradaki parçamızı bitirelim. Evet, keserek şu anda şu ortadaki düz ilmeğin sağında 2 ilmek, solunda 2 ilmek, yani toplamda 5 ilmeğimiz kaldı. Bakın şu ortadaki tam düz çizgimiz. Böyle keserek bir kare parça elde ettik. Bakın başlama yerimiz şurası. Tam ortadan keserek böyle şu anda 5 ilmeğe kadar indik. Şöyle bir göstereyim. ...45 ilmek başlamıştık. 22 sağ tarafta, 22 sol tarafta. Arada da bir tane ilmeğimiz düz. Bu kesme ilmeğimiz şöyle düz şekilde düz hat olarak devam ediyor. Şimdi 5 ilmeğimiz kaldı. Dediğim gibi bu tek ilmeğe kadar inecek. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Bakın şu ortadaki düz ilmeğimiz.
Şöyle ikisini bir sağa doğru aldım. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. İkisinin içinden geçirdim. Bütün kesme işlemimiz bu şekilde devam edecek. Sonraki ilmeğimi örüyorum. 3 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi aldım. Şu ortadaki ilmeğimiz ters ilmekti. Onu ters örüyorum. İpimi çeviriyorum ve son ilmeğimi de ördüm. Şu anda şişimizde 3 ilmek kaldı. Bundan sonra renk değiştireceğim. Eğer tek renk yapacaksanız aynı şekilde şu ikisini boşalıp örüp içinden geçireceksiniz. Yani bunu tek renk olarak da yapabilirsiniz. Dediğim gibi bir sürü elinizde kalmış ipleri değerlendirebilirsiniz. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Çünkü son kesmeyi bu renkle yapacağım. Şimdi kalan 3 ilmeğimizin şuradaki 2 tanesini boşaldım. Üçüncü ilmeğimi beyaz renk iple ördüm ve şunun iki tane ilmeğin içinden geçirerek tek ilmeğe indirdim. Artık parçamız bitti. Şu şekilde şu gri rengimizi kesebiliriz artık. Çünkü bundan sonra beyaz renkle devam edeceğiz. Şöyle saklama payını bırakarak burada şu anda beyaz ipimizde tek ilmek aldık. Şöyle yapalım. Hatta bunu da sabitleyelim. Şöyle bir tane düğüm atıyorum. Yeni modele geçerken ilmek alacağız. Bakın bu yaptığımız parçanın tam keserek geldik. Burada bir ilmeğimiz kaldı. Şimdi şu kenarından 45 ilmeğin yarısını 22 tane, bir tane de tam şu köşeden alacağız ki ortadaki düz ilmeğimiz tekrar buradan devam etsin. 22 tane ilmek alıp bir ilmek de tam şuradan, yani toplamda 23 tane ilmek alacağız. İlmeklerimiz de şu her haroşa sırasının arasında böyle şu aralardan alarak devam ediyoruz. Bir ilmeğimiz var. Hemen yanındaki kenardan şöyle bir ilmek daha aldım. 2. Devam ediyorum. 3. Bu parçanın kenarından 22 tane ilmeğimizi alalım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. ...22 tane ilmek aldık. Şimdi şu aradan bir tane de, şurası başlama yerimiz, tam ortadaki düz ilmek devam edecek. Şu aradan bir ilmek daha çıkartıyorum.
Bu 23. ilmeğim. Şimdi parçamızın tam yarı ilmeğini aldık. Bir tane de şu kenardan, yani bu tam ortadaki düz ilmeğimiz 22. Şimdi 22 ilmeğe daha ihtiyacımız var. Kesebilmek için yine aynı şekilde. Ona diğer şişimi alıyorum. Yeni çift kat olarak ilmek atacağım. Şöyle tutuyorum. Ve buraya 22 ilmek daha ilave ediyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yani toplamda yine buradaki parçamızda 45 tane ilmeğimiz oldu. Yine şu boştaki şişimi çekiyorum. Ve önce ilk sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Yani 22 tane haroşayı örüyorum. ...22. Attığım 22 ilmeği haroşa olarak ördüm. Şimdi yine ortada tam bir ilmeği ipimi çeviriyorum, ters örüyorum. Tekrar ipi çeviriyorum. Hatta dediğim gibi eğer şaşırırsanız arkadaşlar, buraya bakın, şu şekilde ters ördüğüm ilmeğe şöyle bir tane işaretleyici takıyorum. Yani burası tam orta noktamız. Ve kalan 22 ilmeği de yine haroşa olarak devam ediyorum. İlmek atarken bu kadife ip olduğu için arkadaşlar, alt kısmında bir gerdirme yaptığı için çift kat şişe attım. Ama bu modeli diyelim ki elinizde kalmış yünlerden yapıyorsunuz. Yani diğer yünlerde yaparken sadece tek şişinize ilmek atmanız yeterlidir. Şu anda elimizde şöyle bir görüntümüz var. Bakın, şu biten parçamız. Yeni parçamıza 22 ilmek bu parçadan aldık. Hatta 23. ilmeği de buradan aldık. Daha sonra 22 ilmekte şişimize ilmek attık. Şimdi yine aynı bütün parçalar aynı şekilde devam edecek. İlk sırada yaptığımız gibi 22 ilmeğin birini kesme ilmeği olarak ayırıyoruz. 21 tane haroşa örüp tam ortadan kesme işlemini yapacağız. Dilerseniz bu sırayı da beraber yapalım. Çünkü bundan sonra hep aynı şekilde gidecek. 1, 2, 3,
tane haroşayı ördüm. Bakın şu tam ortadaki düz ilmeğimiz. Onun sağını ve solundaki ilmekleri keseceğiz. Yani bu ilmeğimiz hep düz olarak devam edecek. Yine buradaki 2 ilmeği sağa doğru aldım örmeden. Yanındaki 3. ilmeği örüyorum. Ve buradaki 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu ilmeğimiz yine düz olarak devam edecek. Ve kalan ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Bakın buradan kesile kesile yine bu beyaz parçamız aynı şekilde olacak. Geri gelirken yine bu bir ilmeğimiz ters, diğer bütün ilmeklerimiz haroşa. Dediğim gibi şimdi 21 ördük, bir dahaki sıra 19, 21, 20, 19, 18, 17, tek ilmek kalana kadar bu şekilde devam ediyor. Beyaz motifimizde kese kese yine 5 ilmeğimiz kaldı. Onu da 3 ilmeği indiriyoruz. Aradaki bir ters ilmeğimiz ve sondaki ilmeğimizi örüyorum. Ve 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yine renk değiştireceğim. Ben bundan sonra bir de pembe ipi kullanmak istiyorum. Şöyle renk numarası da. Böyle dediğim gibi 2 renkli de yapabilirsiniz. 3 renkte yapabilirsiniz. Şimdi son 3 ilmeğimiz kaldığı zaman yeni renk ipime geçiyorum. Buradaki ikisini yine sağ tarafa doğru boşaldım. Sondaki ilmeği örüyorum. Bu 2 ilmeğin içinden geçirdim. Ve tek ilmeğimiz kaldı. Ve buraya da mutlaka bir düğümümüzü atıyoruz. Hatta arkadaşlar şu iplerimizi şöyle bir saklamasını da göstereyim. Çünkü bunları artık kesebiliriz. Buradaki ipimizi şu içeri doğru bütün iplerimizi, yani renginde gri rengimi gri rengin içinde yürütüyorum. Beyaz ipimi de yine beyaz rengin içinde yürüterek şöyle saklamalarını yapıyorum.
Şu ilk işaret koyduğumuz yerde artık oradaki işareti de çıkarayım. Burası battaniyemizin arka tarafı. Burası da ön yüzü. Şimdi yine aynı şekilde ilk yaptığımız gibi buradan 22 tane ilmek alacağız. Bir tane de şu aradan alacağız, 23. ilmeğimiz ve 22 tane de şişimize ilmek atacağız. Buranın başlamasında yine beraber yapalım. Daha sonraki bunun boyunu ne kadar istiyorsak o ebat olana kadar her renk geçişinde aynı işlemi yapıyoruz. Bir ilmeğim hemen şu aradan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve bir tane de düz ilmeğimiz gidecek. Onu da yine bu parçamızdan alıyoruz. Hemen şu dibinden bir ilmek daha aldım. Bu aradaki tam 23. ilmeğimiz. Şimdi bu 23. ilmeğimize şöyle bir işaret koyuyorum. Bu ön yüzde düz kesme ilmeğimiz olacak. Yani arka tarafta gelirken ters öreceğimiz ilmek. Şimdi 22 tane de tekrar şu şişimi alıyorum. 22 tane de ilmek atıyorum. %22. Daha sonra şu şişimi çıkarıyorum. Geri gelirken bu 22 tane ilmeğimiz haroşa, şu bir ilmeğimizi ters öreceğiz. Diğer kalan ilmeklerimizi yine haroşa olarak öreceğiz. İlk sıraya ön yüze geldiğimizde 21 tane haroşa, bu ilmeğin sağındaki ve solundaki birer tane ilmeğimiz kesilecek. Yani şu ilmeğimizi şöyle alarak şu ikisini, üçüncü ilmeği örüyoruz. İkisini içinden geçiriyoruz. Yani birer tane sağda birer tane solda böyle kese 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 yine tek ilmeğe kadar inecek.
Böyle kare kare olan motiflerimizi istediğimiz boya gelene kadar, ister bebek battaniyesi yapın, ister tek kişilik, çift kişilik, yani bu boyunu ne kadar istiyorsanız her motif bittiğinde yeni rengimizi takıyoruz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Ben şimdi ilk sıramı tamamladım. Bakın şu şekilde gri rengimle de bitirdim. Dediğim gibi bunun boyunu istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. İsterseniz arkadaşlar parçaları böyle tek tek yapıp daha sonra dikebilirsiniz. Ama ben hiç dikiş yapmadan hep birbirine ekleye ekleye devam edeceğim. Şimdi griden önce pembe rengim vardı. Bu sırayı pembeyle başlayacağım. Bu sıraya başlarken ve ikinci sıramız bittikten sonra da üçüncü sıraya başlarken, dördüncü sıraya başlarken hep aynı şekilde başlayacağız. Şimdi ikinci sırayı tamamlayacağız. Üçüncü sırayı da aynı bu sırayı yaptığımız gibi devam edeceksiniz. Önce şöyle ipime bu sırayı başlarken 22 tane ilmek atarak başlıyoruz. Şöyle 2 ilmeğimi attım. Devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 tane ilmeğimi attım. Şimdi birini çıkartıyorum. İlk 22 ilmeğimiz burada. Şimdi şu köşeden bir tane alacağız. 23 tane. Daha sonra şu kenardan yine 22 tane ilmek alacağız. Toplamda yine 45 tane ilmeğimiz olacak. Hemen şu ilk başından bir ilmek aldım. Bu tam ortadaki kesme ilmeğimiz. Şimdi devam ediyorum. 22 tane daha bu kenardan ilmek alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Yine şişimizde toplam 45 tane ilmek oldu. Yine geri gelirken bu 22 taneyi haroşa olarak örüyoruz.
22. İpimi çeviriyorum. Tam şu ilk başladığımız yerdeki bir ilmeğimiz ters, diğer tarafa düz olarak çıkacak. Daha sonra tekrar ipi çeviriyorum. Kalan 22 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Yirmi iki. Görüntümüz şu şekilde arkadaşlar. Şu tam şuradaki bir ilmeğimiz düz ilmek. Şimdi gelirken yine 21 tane örüp bu arada kesme yapacağız. Her seferinde birer tane keserek buradaki dilimimiz de bitmiş olacak. Şimdi ben bir iki tane yapayım. Görüntüyü daha net görebilirsiniz. Böyle devam edeceğiz. Şişimize 22 ilmek atmıştık. Şu tam köşeden bir ilmek aldık. 22 tane de şu kenardan ilmek aldık. Toplamda 45 ilmek. Yine şu bir ilmeği tam şu kenarda aldığımız bir ilmeği düz ilmek olarak gidiyor. Sağından solundan kestik. Bakın bu devam edince şu şekilde. Burada yeniden bir kare parçamız çıkacak. Dediğim gibi yani bu sıramız bitecek. Bir dahaki sırayı yine ilmek atarak başlayacak. Buradaki sayınız kaçsa onun yarısı kadar ilmek atıyoruz. Daha sonra bu kenarından ilmek alacağız. Üçüncü sırada öyle başlayacak. Şimdi bu dilimimizi tam tamamlayalım. Bir de şu kenardan ilmek almamız var. Daha sonra böyle devam edeceğiz. Evet, bu karemiz de bitti. 3 ilmeğimiz kaldı. Şu şekilde. Şimdi gri rengi ipe geçeceğiz. Buradan 22 tane tam şu ortadan bir ilmek ve şu kenardan da 22 tane ilmek alacağız. Yine şu iki tanesini sağa doğru aldım. Son ilmeğimi arkadaşlar gri ile ördüm ve içinden geçiriyorum. Tek ilmeğimiz kaldı. Şimdi pembe rengimizi kesebiliriz. Ve şuraya bir tane düğümümü attım. İlmek alacağımız yer şu kenar. Şu tam ortada bir ilmek alacağız ve beyaza da devam edeceğiz. Şimdi 22 tane ilmeğimizi bu kenardan alalım.
21 ve 22. Bir tane düz ilmek gidecek. Bakın şunu takip edecek zaten. O bir ilmeği tam şu gri'nin şu orta noktasından, yani şu düz ilmeğimiz geliyor. Onun tam orta noktasından alıyorum. Bu ilmeğimiz kesme ilmeği. Şimdi devam ediyorum. Şu beyazdan da 22 tane ilmek alacağım. Yirmi iki. Şimdi şu şekilde. Bu ortadaki bir ilmek kesme ilmeğimiz, yani düz olarak gidecek ilmek. Tam bu ortadan keserek devam edeceğiz ve buradaki dilimimiz de bitmiş olacak. Daha sonra bundan sonrakiler hep aynı şekilde olacak arkadaşlar. Yani gri'miz bitecek. Bu sefer beyaz renkli ipimizde gri'nin kenarından ve pembenin kenarından ilmek alacağız. Şu ortadan da tam bir ilmek alarak şu düz ilmeklerimiz bu şekilde devam ederek gidecek. Dediğim gibi bundan sonra battaniyemiz hep bu şekilde devam ediyor. Bu sıramız, ikinci sıramız bitecek. Üçüncü sıraya başlayacağız. Bunun da boyunu dediğim gibi şimdi ben 4 tane 1, 2, 3, 4 dilim yaptım. Ama siz daha da uzatabilirsiniz. Her dilim bitince ipimizi koparıp diğer renge geçiş yapacağız. Boyuna da 1, 2, 3, 4 renk. Enine de 4 renk yaptım. 1, 2, 3 ve gri ile de tekrar bitirdim. Dediğim gibi bu battaniye istediğiniz ebatlarda yapabiliyorsunuz. Şimdi şu şekilde. Kenarına da böyle birkaç sıra sık iğne gideceğim. Kalan renklerinizi sırayla kullanabilirsiniz. Yani benim beyazım daha fazla. Griden biraz arttı. Pembeden hiç artmadı arkadaşlar. Tam bir çile pembeyi tam olarak kullandım. Şimdi tam köşeye bir tane şöyle tekrar göstereyim. Şu tam köşeye girdim. Şöyle çıkıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane sık iğne olarak kabul ediyorum. Hemen tığıma dolayarak yanındaki boşluğa bir, aynı yere bir tane daha yapıyorum. 2. Daha sonra bu kenardaki ilmeklerin içine tek tek yapıyorum. Şu ipimizi de aynı anda yürütelim, içinde kaybolsun. Bu şekilde diğer başa kadar devam ediyoruz. Şu kenardan başladık. Bütün kenarını sık iğne olarak
devam ettik. Yalnız dolamalı sık iğne yaptım ki çok kenarını toplamasın diye. Şimdi köşe noktasına geldik. Şurası tam köşe noktamız. Ondan bir öncesine bir iki tane sık iğne yapıyorum. Tam tepe noktasına bir kere batıyorum ve dönüyorum, şu yan tarafındaki ilk yapacağımız yere yine iki tane yapıyorum. Bu köşemiz şöyle yuvarlak olacak. Ama bunu sivri, yani sivri yapmak isteyenler tam şu orta noktasını 3 tane batarak sivriltebilirler. Ben hafiften yuvarlak yapmak istiyorum kenarına. Tam şu köşenin hemen yanındaki boşluğa 2 tane, diğer tarafındaki boşluğa 2 tane yaparak devam ediyoruz. Bu işlemin hepsi bütün kenarlarda aynı şekilde yapacağız. İkinci sıralarda da yine aynı şekilde. Yani tepe noktasına geldiğimiz zaman bir öncesine iki tane sık iğne, tepe noktasına bir tane, diğer tarafına da yine iki tane yaparak yani ipimizin yettiği kadar 4 sıra 5 sıra bu şekilde sık iğne yaparak battaniyemizi bitirmiş olacağız. Evet, yani şimdi artık ben bunun sık iğnesini tamamladıktan sonra battaniyem bitmiş olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.